Arkadaşlar merhabalar, akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta farklı ama dop dolu bir içerikle karşınızdayım. Çünkü hem sizlerle kendi YouTube ekipman ve yazılım seçimlerimi paylaşacak hem de kendi kanalında YouTube eğitimleri ve ürün incelemeleri yapan konunun asıl uzmanı Muhlis Akkoca'dan yeni YouTube kanalı açacaklar ve kanalını geliştirmek isteyenler için tavsiyeler alacağız. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bölümde bahsedeceğim tüm yazılım ve ekipmanların satın alma ve inceleme linklerine, Muhlis Akkoca'nın kanalına ve bahsettiği içeriklerine açıklamalardan ulaşabileceğinizi de hatırlattıktan sonra başlangıcı YouTube videolarının en önemli ekipmanı olan mikrofonla yapalım. Çünkü ses kalitesi takipçilerimizin iyi bir video deneyimi elde edebilmesi için çok önemli. Kamera veya ışık hataları bir yere kadar tolere edilebiliyorken aynı durum ses kalitesi için geçerli değil. Bu nedenle mikrofon olarak kaliteli sesi ve pratik kurulumu ile Rode Wireless Go'yu bayılarak kullanıyorum. Hatta şu ana kadar çok da ihtiyaç duymasam da ne olur ne olmaz deyip kablosuz röportaj kitine dönüştürebilen Rode Interview Go ve mikrofonun her yere kolaylıkla sabitlenmesini sağlayan Rode MacClip Go gibi aksesuarlarını da aldım. Eğer daha uygun fiyatlı bir çözüm isterseniz ilk zamanlarda kullandığım yine aynı markanın SmartLav olarak adlandırılan yaka mikrofonlarını da öneririm. Eğer mikrofonu cep telefonunuza bağlayacaksanız da şarj etmek için arada mutlaka bir adaptör kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kayıt sırasında gerçekten de telefonların şarjı oldukça hızlı bir şekilde tükenebiliyor. Geçen sene fiyatları artmadan hemen önce üstelik indirim kampanyasından da faydalanarak Sony'nin Alpha serisinden A6600 kamerayı bugünkü satış fiyatının tam olarak da yarısını almıştım. Daha da artan dolar kuru nedeniyle yakında fiyatlarına maalesef yine zam gelecek. Bu nedenle aranızda almayı düşünenler varsa kesinlikle hızlı davranmasını tavsiye ederim. Ben kamerayı 1,5 yıldır kullanıyorum ve her türlü performansından da oldukça memnunum. Ayrıca Sony marka lensler oldukça pahalı olmasına karşın Sigma, Tamron, Samyang gibi oldukça kaliteli ve uygun fiyatlı farklı seçeneklerle de uyumlu. Bu nedenle bütçesi olan arkadaşlara kesinlikle öneririm. Veya artık cep telefonları aynasız makinelerle yarışır hale geldiğinden hiç masrafa girmeden en iyi mobil video kayıt uygulamaları bölümünde bahsettiğim alternatiflerle beraber kullanabilirsiniz. Bu aşamada benim önerim içerisindeki renk profillerinin desteğiyle de oldukça kaliteli çekimler yapabilen Filmic Pro. Ayrıca Filmic Remote uygulamasıyla da evdeki ikinci bir telefon veya tablet üzerinden hem kadrajı görebiliyor hem de tüm ayarlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Evet, kanalın ana ekipmanlarından bahsettikten sonra ikinci kamera, ışık, tripod, monitör veya yazılımlara geçmeden önce Muhlis Akkoca'dan yeni YouTube kanalı açacaklar ve kanalını geliştirmek isteyenler için tavsiyeler alacağımız bölüme geçelim. Merhabalar, ben Muhlis Akkoca. Öncelikle Akıllı Teknolojiler kanalında olduğum için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. YouTube ekipmanları konusundan bahsederken yeni YouTube kanalı açacaklara ve mevcut kanalını geliştirmek hakkında da nacizane tavsiyeler vermek istedik. O yüzden birkaç dakika içerisinde tecrübe ettiğim detayları net bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle YouTube serüveni çok uzun bir yol arkadaşlar. Artık günümüzde kısa sürede başarıya ulaşmak pek mümkün değil. O yüzden inatla, istikrarla ve devamlı bir şekilde yeni içerikler üretmek zorundasınız. Sizlere ilk tavsiyem kendinize bir içerik programı oluşturmanız. Hangi tarihte, hangi saatte ve hangi konuyla alakalı içerikler hazırlayacağınız haftalar öncesinden belli olsun. Yeni ve gelişmekte olan kanallar haftada en az 2 tane içerik üretmek zorundalar. En az diyorum, eğer imkan ve zaman varsa haftada 3 videoya da çıkartılabilir. İstikrarla yeni içerikler yayınlamak YouTube algoritmasının en fazla değer verdiği konulardan bir tanesi. Algoritmayı memnun edeceğimiz bir başka konuda tabii ki başlık ve açıklamalar. Birçok kişi başlık ve açıklama kısmına gereken özveriyi göstermiyor. Çektiğiniz video ile alakalı ana anahtar kelime neyse videonuzun başlığında da mutlaka o anahtar kelimeyi geçirin. Açıklama kısmına en az 5 cümlelik, içerisinde bol bol anahtar kelimenin olduğu imla kurallarına da uygun açıklama yazın. Anahtar kelimeleri nereden bulabiliriz derseniz keywordtool.io gibi internet sitelerinden içeriğinize uygun anahtar kelimeleri bulabilirsiniz.
kullanabilirsiniz. Başlık ve açıklama şu açıdan da yeni ve gelişmekte olan kanallar için çok önemli. Yeni kanallar ilk zamanlar YouTube tarafından önerilmez arkadaşlar. Yeni izleyiciler sizi genellikle YouTube'da arama yaparken görür ve tıklar. Bu tıklamalar arttıkça da ilerleyen zamanlarda YouTube videolarınızı yavaş yavaş önermeye başlar. Bir başka önemli olan konu da şu. Burada gerçekleri konuştuğumuz için şunu da söylemek zorundayım ki YouTube'da ilk zamanlar sizi kimse izlemeyecek. Bunu en baştan kabullenmemiz gerekiyor. Dünyada sizin gibi belki milyonlarca insan YouTube'a birkaç video atıp bırakıyor. Burada önemli olan sizin sürekli içerik ürettiğinizi ve bunu istikrarla yaptığınızı YouTube algoritmasına inandırmak. Ondan sonra siz diğer insanlardan ayrışıp bir yerlere gelmeye başlayacaksınız. Özetle istikrarla ve devamlı bir şekilde üretmeye devam edin. Her ne olursa olsun motivasyonunuzu kaybetmeyin. Bahsettiğim birkaç teknik detaya da hakim olun. Gerisi yavaş yavaş gelecektir. Bizimle paylaştığı değerli bilgiler ve kanalımıza göstermiş olduğu destek için biz de kendisine çok teşekkür ederiz. İstikrarlı ve haftada en az 2 içerik üretme konularına ben de özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü haftada tek içerik üreten bir kanal olarak beklediğim geri dönüşü elde edemediğim için ben de bu sayıyı artırmanın yollarını araştırıyorum. Son olarak sabırlı olmanız gerektiğini de hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Objektif olarak da tam bir fiyat performans ürünü olan Sigma 16 mm f1.4 lensi seçmiştim. Ancak geniş açılı sabit bir lens olduğundan hem kullanım alanları sınırlı hem de f1.4 diyaframa rağmen arka planı bulanıklaştırma etkisi istediğim yoğunlukta olmuyor. Bu nedenle genel amaçlı kullanımlar için geliştirilen uygun fiyatı, küçük boyutları ve hafifliğiyle öne çıkan Sigma'nın 18-50 mm f2.8 zoom lensini almayı planlıyorum. Kamerayı satın alma hikayemi anlattığım paylaşımımdan diğer detaylara da ulaşabilirsiniz. Çekim yaparken kadrajı 15.6 inç gibi büyük ekrana sahip ViewSony'in taşınabilir ve dokunmatik monitörü TD1655'ten takip ediyorum. Bir de kurgu yaparken ana monitörün yanında daha geniş çalışma alanına sahip olmak için ikinci monitör olarak da kullanıyorum. Diğer detaylar için inceleme videosuna göz atabilirsiniz. İkinci kamera olarak medya modlu GoPro Hero 9'u kullanıyorum. Ancak hem inceleme videosunda hem de iç mekan videosunda örnekleriyle bahsettiğim gibi bu tip aksiyon kameraları stüdyo ortamında bile beklenen performansı maalesef sağlayamıyor. Bu nedenle daha çok dış mekan çekimlerimde kullanıyorum. Videoların kurgusunu ViewSonic VX2785 2K monitörle yapıyorum. 27 inç gibi oldukça büyük bir ekrana sahip olan monitörün en sevdiğim yanlarından biri de tip C girişinden aynı anda ses ve görüntü aktardığı gibi bilgisayarımı yani MacBook Pro'yu da yine aynı kabloyla şarj edebilmesi. Merak edenler için detaylı incelemesi kanalda mevcut. Işık tercihlerimde başta 4 duyulu 2 adet softbox kullanıyordum. Bu sistemin en büyük avantajı diğer alternatiflerine göre oldukça uygun fiyata sahip olan tek paket içerisinde ihtiyaç duyacağınız 2'şer adet aydınlatma sistemi, tripod, softbox ve hatta ampuller gibi tüm parçalarıyla beraber gelmesi. Yani tam anlamıyla fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla yeni kanal açacaklara çok fazla masrafa girmeden başlangıcı bu sistemle yapmalarını öneririm. Ancak bu sistemin de dezavantajları çok fazla yer kaplamaları ve kurulumlarının hiç de kolay olmaması. Ben de her seferinde uğraşmamak için ev içerisinde kurulu halde bırakıyordum. Eğer evde müsait boş bir odanız varsa sıkıntı yok. Ama bende böyle bir alan olmadığı için mecburen daha portatif ve pratik bir çözüm olarak Yangnou YN600 Pro LED ışıklara geçtim. Bu ürün de tek başına ucuz sayılır ama ayrıca satın almanız gereken hem de 2'şer adet olması gereken adaptörü, tripodu, softbox'ı, 2 adet pili ve şarj cihazlarını da işin içine katınca ucuz bir alternatif olmaktan kesinlikle çıkıyor. Dolayısıyla yaptığım ilk hatalardan biri bu oldu. Orta seviyedeki ışık gücü ve yüksek maliyeti sebebiyle bu sistem yerine Muhlis Akkoca'nın kendi kanalında da incelediği fiyat performans ürünü Godox SL60W gibi YouTuber ışıklarını mutlaka incelemenizi öneririm. Arka planda ise Philips Hue akıllı ev aydınlatma sistemlerinin 1600 lümen ile en güçlü alternatifi olan renkli led şeritleri kullanıyorum. Bu ürünün de detaylı inceleme videoları kanalda mevcut. Kamerayı sabitlemek için kullandığım tripod seçiminde ise uygun fiyatı, taşınabilir yapısı ve son derece kaliteli malzemesiyle Manfrotto Compact Advance'ı tavsiye ederim. Ancak ileride kanalı büyüttüğümde daha profesyonel başlıklara sahip diğer seçeneklere mutlaka geçmem gerekecek. Işıkları sabitlemek için de oldukça kaliteli ve sağlam yapısı ile Visico LS8005 model ayakları kullanıyorum. Ama satın alırken fiyatları makul seviyelerde olan
Godox'un ayaklarını da mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Donanım tarafında ekleyebileceğim son parça ise Greenbox Chroma Key yani yeşil fon perde. 3'e 4 metre olarak aldığım perdeyi asabilmek için demir ayak ve çubuklu fon standı da ayrıca satın aldım. 2 yıl içerisinde çok da ihtiyaç duyduğumu söyleyemem ama çekim yapacağınız mekanınız bu iş için uygun değilse özellikle arka fonda kullanmak üzere kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Şimdi de yazılım tarafındaki seçimlerime gelirsek video kurgu ve düzenleme aracı olarak arayüzü bana daha basit geldiğinden ve tek seferlik ödeme ile ömür boyu kullanılabilen Final Cut Pro'yu tercih ettim. Yeni başlayacaklar için önerim yine aynı profesyonellik düzeyine sahipken ücretsiz olarak da kullanılabilen DaVinci Resolve. Veya ben bu kadar ileri seviyedeki kurgu uygulamalarıyla uğraşmak istemiyorum, ayrıca bilgisayarım da bu kadar güçlü değil zaten derseniz başlangıç aşamasında en kolay ve pratik çözümlerden biri olan Movavi'yi tercih edebilirsiniz. Bu arada cep telefonları ve tabletler de artık bu işlemleri kolaylıkla yapabildiğinden LumaFusion, KineMaster, CapCut gibi alternatifleri önerdiğim en iyi mobil video düzenleme uygulamaları bölümünü de kaçırmayın derim. Bu arada geçişler, efektler, animasyonlar veya ekran yazılarını içerik üreticiler için tamamen özelleştirilebilen eklentiler geliştiren LenoFX veya Motion VFX gibi sitelerden satın aldım. Özellikle benim de tercih ettiğim YouTuber'lara özel hazır paketlere dikkat edin. Sitelerin linkleri açıklamalarda. Fotoğraf düzenleme yazılımı olarak da Photoshop'un yine birebir alternatifi olan ve tek seferlik ödeme ile Mac, Windows veya iPad gibi platformlarda kullanılabilen Affinity Photo'yu şiddetle tavsiye ederim. Başta fotoğraf düzenlemelerim ve küçük resim tasarımlarım olmak üzere bütün işlerimi iPad Pro üzerinden son derece pratik bir şekilde yapabiliyorum. Son olarak videolarımda kullandığım müzikler için muadilleri arasında nispeten uygun fiyatı ile Epidemic Sound'u tercih etmiştim. Ancak henüz hala yolun başındaki bir kanal olarak bu konuda acele ettiğimi söyleyebilirim. Özellikle TL'nin de değer kaybetmesiyle aboneliğim bittikten sonra muhtemelen Muhlis Akkoca'nın sitesinde önerdiği ücretsiz alternatiflerden biriyle devam edeceğim. Evet, merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz farklı bir konu varsa da bana yorumlardan Muhlis Akkoca'ya ise aşağıda verdiğim kanal linkinden ulaşabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar seyredenler YouTube'a içerik üretmenin ne kadar pahalı ve zorlu bir süreç olduğunu da anladığına göre bize destek olmak için abone olup zil tuşuna da basabilirseniz çok sevinirim. Haftaya farklı bir içerikte veya bu kadar uzun süre beklemeyelim derseniz de kanalımdaki diğer içeriklerimde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Artan dolar monitör ve yazılımlara geçmeden önce bu üründe bu arada cep telefonları veya tabletler kolaylıkla yapılabilir.